Merhaba arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İlknur Dökmez. Bugünkü videoda sizlere boncuk dokuma tezgahının başlangıcını göstereceğim. Yani nasıl ipleri gerebiliriz bunları anlatacağım. Sonraki videolarda da nasıl boncuk bileklik yapabiliriz bunu anlatacağım. Gerekli olan malzemeleri geçiyorum hemen. İlk önce boncuk dokuma tezgahı lazım. Bunu herhangi bir boncuk malzemesi satan yerlerden bulabilirsiniz. Benim elimde bir sürü boncuk dokuma tezgahı var. Bugün sizlere boncuk dokuma tezgahlarının hepsini gösteremeyeceğim. Ama başka bir videoda olabilir veya yeni yılda olabilir. Benim kendi tasarladığım boncuk dokuma tezgahını herkes yapabilir evinde. Yukarıda sağ üst köşede çıkan linke tıklayarak oradan ulaşabilirsiniz. Evet, dediğim gibi boncuk dokuma tezgahı lazım. Bize ipler gerekiyor. Genelde ben kullanırken dış ipini, yani dış kenarını, şimdi size örnek göstermeyeceğim burada. Çünkü yaptıklarımdan ama anlayacaksın ne demek istediğimi. Dış ipini en son, yani bu kenarlarda bulunan ipini direkt boncuk ipiyle başlayabilirsiniz ama biraz ince olur ve sağlam, dayanıklı olabilmesi için ben böyle kalın filoş ip veya böyle bobin ipler var, naylon kullanabilirsiniz ya da böyle biraz kalın olan iplerden kullanabilirsiniz veya böyle olta ipi var, bunu tavsiye edebilirim. Çelik bir ip, çelik gibi, yani öyle söyleyeyim, ip üretmişler, çok sağlam, şöyle çektiğinizde kesinlikle kopmuyor. Tabii ki bunlar da kopmuyor ama bu çok gerçekten sağlam. İpleri tabii ki boncuk dokuma tezgahına bağlayabilirsiniz. Düğüm atabilirsiniz veya böyle bununla tutturabilirsiniz. Tabii ki böyle düzgün kesimli çeşitli boncuklarımız var. Şimdi bugün göstermeyeceğim bunları ama size hazırlığınızı yapabilmeniz için Miyuki markasının delika boncuğunu veya Miyuki markasının yuvarlak kesimli boncuğunu tavsiye ederim. Çünkü düzgün kesimli oluyor. Tabii ki makas gerekiyor. Belki alet de gerekecek. Yine de hazırda bulunması gerekiyor. Bize iğne lazım. Böyle Regal'in 15 numara. Şöyle uzun boncuk dokuma tezgahında kullanılan, yani boncuk dokurken uzun iğneleri var. Bunları da tavsiye ederim. İsterseniz tabii ki kısayla da yapabilirsiniz, kısa iğneyle. Şimdi boncuk dokuma tezgahımızı kurmaya başlayabiliriz. İlk önce tezgahımızı şöyle bir kenara alayım. Buradan bir düğüm atacağım. Burada gördüğünüz gibi olukları var. Eğer olunuz yoksa tahtanızda, dediğim gibi böyle maşa kullanarak yapabilirsiniz ya da düğüm atabilirsiniz de yine kaymaz. Bu şekilde ben bir düğüm atıyorum hemen. Şimdi gördüğünüz gibi üst tarafında da oluk var, alt tarafında da, burası düğüm atabilmek için, burası da tezgahımızı kurmak için. Şöyle hemen karşısında öyle aynı hizadan tutalım. Bunu ince yapacağım. İsterseniz tabii ki kalın da yapabilirsiniz. İnce yapmamın sebebi videoda çok uzun sürmemesi için. Hazırlığımı bu şekilde yapacağım. Siz sayıyı çoğaltabilirsiniz. Bu size kalmış. Gördüğünüz gibi hiç ipi koparmadan hemen karşısındaki oluktan şöyle girdiriyorum. Ve ipi buradan geçiriyorum. Şöyle. Tekrar hemen buradan yan tarafa gidiyorum. Ve buradan yine aşağıdan dolaştırıyorum.
Eğer isterseniz dediğim gibi düğüm atabilirsiniz. Ve bunu kaşlı yapacaksanız tabii ki onun genişliğinde yapmanız lazım. Biraz doluyorum. Dış tarafına kullanacağım için. O yüzden böyle yapıyorum. Tabii bilenleriniz varsa onlar fark edeceklerdir. Bu şekilde böyle yapabilirsiniz. Bu dış tarafı olacak. Orta tarafını da ince ip kullanacağım. Bunu dış tarafına kullanacağım için ipi böyle buradan biraz önce gördüğünüz gibi doladım. Tabi bunu geniş yaparsanız bu şekilde ona göre buradan dolamaya devam edebilirsiniz, dolaştırma ipi. Ben 5 boncukla yapacağım. Ama 5 boncukla yapacağınız için 6 tane ip germeniz gerekiyor. Yani burada 6 tane ip olması gerekiyor ki her boşluğun içine bir tane boncuk yerleştirmek için. Buradan bir sayalım. 1. Bunu üçlü de yapabilirsiniz ya da onlu da yapabilirsiniz. Onlu boncuk kullanırsanız o zaman 11 tane ip germeniz gerekiyor. Kullandığınız desende sıra olarak kaç tane varsa, diyelim ki 5, o zaman 6 tane ip germeniz lazım. 6 sıra olarak. Yani bir fazlası oluyor her zaman. Biz şimdi 6 tane gereceğiz ama 5 sıralı yapmış olacağım. Yani 5 boncuk kullanacağım. Şimdi buradan tekrar geçiriyorum. Buradan tekrar dolaştırıyorum ve düğüm atacağım. Eğer isterseniz maşada kullanabilirsiniz. Şöyle tutturduğunuz zaman kaymasını engeller. Renkler uygun olabilmesi için olta ipinden de kullanacağım. Size bunun inceliğini, kalınlığını söylemedim. Hemen göstereyim. 150 metre bu. 5,6 kilogram tartıyormuş çektiğimiz zaman. 0,12 milimlik. Bayağı da ince ama çok sağlam. Evet, şimdi buradan başlıyoruz. Burada bir düğüm atalım hemen. Gördüğünüz gibi buradan düğüm attım. Tam karşısına gelecek. Yani bundan sonraki oluk. Buradan girdiriyorum bu boşluktan. Tam buradan karşısına getiriyorum. Böyle getirdik. Tam karşısına gelen yerden devam ettim. Ve buradan böyle aşağıdan dolaştırıyorum ve kesmiyoruz. Tabii düğüm atmayacağız. Buradan böyle çıkarttım. Gererek tabii yapalım bunu. Biraz uğraştırıyor gibi görünse de değil aslında. Hemen yanındaki oluktan devam ediyoruz. Ne oldu? 1, 2, 3. Devam ediyorum. Tam karşısına gelen yerden giriyorum. Eğer ipinizi aşağı yukarı ne kadar kullanacağınızı kestirebiliyorsanız ipi kesin derim. Göz kararı şöyle tutup ipi keseceğim. Böyle dolaştırdım ve aşağıya iniyorum tekrar aynı hizadan. Ne olacak? Burada 6 tane ipimiz olana kadar bu şekilde karşılıklı girdireceğim. Ben ölçmedim ipi ne kadar ip gideceğini, göz kararı olarak boydan boya ölçebilirsiniz. Yani şöyle göz kararı biraz fazla kesin. Öyle yapıyorum.
Ölçmüyorum yani. Ölçmeden yaptım. Bu şekilde tabi bunu germeyi unutmayın her zaman. Şöyle. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5. Buradan aradan geçireceğiz. Tabi tığ yardımıyla da yapabiliriz böyle. Bu şekilde. 3, 4, 5. Bu da 6. ipimiz oluyor. Tam buradan oluktan geçirelim. Buradan böyle geçirdim. Şurayı bir tane kaydıracağım buraya. Biraz tam hesap edememişim. Daha doğrusu görememişim. Böyle getiriyorum tam karşısına. Getirdikten sonra tekrar alttan dolaştırıyorum. Ve burada düğümleyebiliriz. Düğüm atabilirsiniz veya maşayla tutturabilirsiniz. Ben şöyle maşayla hepsini tutturayım en iyisi. Böyle. Bu da biraz fazla kaldı ama kullanırım sonra yine. Burada şöyle baktığımızda fazla diye düşünüyorum ama şurası, şu kısım bir tane kaydırmam gerekiyor. Eğer sizde de olursa öyle yapabilirsiniz. Şöyle kaydıralım. Hemen. Şuraya kaydıracağım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yaptık ve gergin oldu. Evet, gördüğünüz gibi boncuk dokuma tezgahını bu şekilde başladım veya kurdum da diyebiliriz. Bir sonraki bölümde de bunu başlamasını da göstereceğim. Yani nasıl boncuklarla devam edeceğiz. Kullanacağım desen de leopar deseni olacak. Ve bunu herkesin seveceğine eminim. Eğer bana sorularınız olursa bu videonun yorumlar bölümüne yazabilirsiniz, sorabilirsiniz sorularınızı. Ekranda gördüğünüz kişiler de kanalıma destek sağladılar, bana destek sağladılar çalışmalarıma. Küçük bir ücretle sizler de destek sağlayabilirsiniz. Bu videonun açıklamalar bölümüne link koyacağım. İsterseniz siz de üye olabilirsiniz. Yorum yapıp ve aynı zamanda videolarımı paylaşabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.